Arkadaşlar merhaba, selamünaleyküm diyerek başlayalım. Aracımız öncelikle Opel Astra H dizel, 1.3 dizel. Modeli 2008 civarı olması lazım. Baskı balata yenileniyor. Şu an takıyor babam. Montajını gerçekleştiriyor. Volant çok kötüydü. Eskileri birazdan gösterelim. Yerde zaten. Şurada hemen debriyaj rulmanını görebiliyoruz. Debriyaj rulmanı çok boş konumda. Nasıl boş konumda? Yani bize gelmeden patlamış, patlamaya yakın bir konumdaydı. Debriyaj rulmanımız. Bunlar aslında manuel testlerde. EasyTronic olduğu için bu araç. Tabii ki debriyaj sistemi yok ama manuel araçlarda debriyajı ayağımızı debriyaja koyduğumuzda şu paslanmış olan yerlerde izler çıkıyor arkadaşlar. Aslında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar zamanla rulmanı yiyor. Baskı balata bittikçe rulman da öne çıkıyor. Daha sonra da ömrünü tamamlıyor. Bu ömrünü tamamlamış bir debriyaj rulmanı. Önemli bir parça, yolda bırakabilecek bir parça patladığı an hidrolik sistem devre dışı kalarak hidrolik, DOT 4 dediğimiz hidrolik dışarıya veriyor. Bazı araçlarda fren sisteminden alırken bu aracın özel bir bölümde DOT 4 yağ koyduğumuz yer var, oraya geçeceğiz. Debriyaj rulmanı bitik. Baskı balataya geldiğimizde ise look kullanılmış önceden. Bizim her daim kullandığımız parçada look, onu belirtelim. Orijinal yetkili servisin, fabrikanın ürettiği üründe look'tur. O yüzden bunu söyleyelim. Burada FPT diyor. Bu da orijinal olduğunu gösteren bir logo. Ön tarafına baktığımızda yanıkları zaten görebiliyoruz. İşte rulmanın geldiği yeri de görebiliyoruz arkadaşlar. Rulman üstten buraya basıyor. Zaten parlak kısımlar rulmanın bastığı yerler. Üstünde de gördüğünüz gibi kızarmış. Kızarıkları rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi buna geçmeden önce, devam etmeden önce baskı balata montajına geçelim. Yeni baskı balatamız burada. Torx civatalar tutuyor. Yavaş yavaş inceleyelim. Herhangi bir sıkıntı var mı? Balatamız da aynı şekilde FPT sistemi dediğim orijinal ürün olduğunu gösteren yazımız da burada. Look olduğu. Eğer yetkili servisten alırsak şu ibareyi görebiliriz. GM servis malıdır. Yanında look'u görüyoruz. Yedek parça sanayilerdeki parçacıdan aldığımızda bu GM logosu olmaz. Ama yetkili servisten alırsanız GM logosu oluyor. Parçacıdan da zaten look. Fiyat farkı da var. Buna da değinelim. GM logosunu yetkili servisten aldığımızda büyük bir fiyat farkı da var. Burada da artık ömrünü tamamlamış volant, esnek volant, oynar volant, ne derseniz deyin arkadaşlar. Bu zamanda hem yüzeysel olarak görüyorsunuz yanıklar oluşmuş, hem de içerisinde bunun lastikler var. Bunun oynamasını sağlıyor. Yani balansını alıyor. Krangın balansını alıyor diyebiliriz. Krangın balansını aldığı için de konfor için yapılmış, üretilmiş bir sisteme sahip esnek volantımız. Burası da dişli arkadaşlar. Marşı okuyor buradan. İlk hareketi verdiğinde bakın buralarda kaçırmaları da olmuş. Bu dişliye geldiğimiz zaman ise bu da crank okuyucu. Yani sensör buraya giriyor. Buradan da bunun dönüş devir sayısını algıladığı zaman aracımızın çalışmasını sağlıyor. Crank devir sensörü neye yarar? Eğer arızalı olursa aracımız çalışmaz. Elektronik olarak bilgisayardan sisteme hata verecektir. Baktığımız zaman da crank devir sensörü hatası alabiliriz. Aracımız çalışmaz. Aynı mantık eksantrik sensöründe de mevcut. Burada robotik sistemlerin işlemlerini yaptık. İşlemlerden önce gerçekten çok pis bir şanzımandı. Pisten kastım şu toz, çamur, yağ kaçakları olan bir şanzımandı. Yavaş yavaş çekeyim, siz de bunu görün. Temizliğini. İçerisinde temizledik. İçi de açıldı bu şanzımanın. Üstünde temizledik. Yine robotumuzun tamiratı olmadığı için arkadaşlar, bazı robotların tamiratı oluyor ama yine burada Magnetli Marelli ile değiştirdik. Aynen. Bunu yine değiştirdik. Şanzıman beynimiz, üstte merkez pompamız. Biraz önce bahsetmiştim. Eğer hatırlarsanız DOT 4 sistemi demiştim. Bunda ayrı pompanın üstünde DOT 4'ü yeniledik. İçerisindeki robot yağımız bu da. Robot yağını yeniledik. Aynı şekilde debriyaj rulmanını yeniledik. Bu da basınç tüpümüz. Maksimum 73 bar arkadaşlar. 70 bar civarında. Üstünde yazıyor mu bilmiyorum.
Evet, burada yazıyor. Max 73 bar. Genellikle 40-50 bar arasında çalışır. Bu 40-50 bar da çok kuvvetli bir bar demektir. Bunu da belirteyim. Debriyaj rulmanına baktığımız zaman da burada yenisini görüyoruz. Arkadaşlar, aracımızın arızası neydi? Aracımızın arızası EasyTronic. Araç birinci viteste giderken 2'ye atıyor gibi, ancak 2 ekranda varken şanzıman atmıyordu. Tekrar 1'e düşüp devir düşürüyor, tekrar birinci vitese düşürüyordu. Böyle problemleri vardı. 3'ten 4'e, 2'den 3'e gibi sorunları vardı. Vites değiştirmede problemler yaşıyordu araç. Burada da baskı balatamızın yenisini gördük. Baskı balatayı sökmek için şanzımanı indirmemiz gerekiyor. Burada salıncak sistemi, rotili söküyoruz. Askı rotu, rot başı, bunlar sökülüyor. Aksı dışarıya çekebilmek için. Aynı şekilde burada hemen gösterelim. Direksiyon milimizi de içeriden sökmemiz gerekiyor. Bunu takarken göstereceğiz nereden söküldüğünü. Traves sarkıttık. Burada askı rotunu sökmüyoruz tutması için. Yine rotil sökülüyor, rot başı sökülüyor. Akslarımızı alıyoruz. Uzun aksı aldık. Burada değineceğimiz herhangi bir şey var mı baba? Burada değineceğimiz bir şey yok. Bu çok berbattı. Aşırı kirliydi. Komple yıkadım, temizledim, çıkardım. Robotumuz değişti. Depreş pompamızın tamir takımları değişti. Tüpümüzü kontrol ettik. Aktüatörü kontrol ettik. Depreş rulmanını değiştik. Komple şanzıman yıkandı, temizlendi. Baskı, balata, volant, arka krank keçesi. Bunların değişimini yaptık. Şanzımanı montaj edip sıvılarımız tamamen değişti. Artı şanzımanı taktıktan sonra şanzıman yağımızı yeniliyoruz. Takıp bakalım ne diyecek bize aracımız. Tabii şanzımanın içerisini açtık. Bunu da belirtelim. Açmak için bu sistemlerin hepsini söküyoruz. Tabii ki. Bunlar hep dışarıdaydı. Bu arada yarı otomatik araçlarınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Bu gibi yarı otomatik, manuel aslında bu şanzıman ama robot sistemiyle arkadaşlar. Otomatikleştirilmiş bir sistem. Yarı otomatik araçlarınızın arızası varsa bizlere aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bazı baktığımız şanzıman tiplerini ben sayayım. EasyTronic, Dualogic, Linea'da, Punto'da, Doblo'da, Fiorino'da olan. Astra H'ların benzinli ve dizel farklı robotlardır. Ford Fiesta'nın DuraShift, Honda'nın eShift, bunların hepsine yarı otomatik olarak bakıyoruz. CMP şanzıman, Citroen olarak genelde Citroen'ler kullanıyor. CMP şanzımanın da sorunlarına, arızalarına servisimizde çözüm buluyoruz. Bu videoları da çekiyoruz. Sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Birazdan bindireceğiz. Bindirirken de gösterelim arkadaşlar. Aracımızın şanzımanını atıyoruz. Bu arada Leon'umuz çalışıyor arkadaşlar. Onun da videosu bugün yayında olacak. Bugün çekiliyor bu videoda. Şimdi üstüne atma versiyonuna geçelim. Şanzımanı üzerine attık. Montaj işlemine çevre cıvatalarıyla başladık. İlk olarak şu cıvata E14, E18 cıvataları taktık. Bu arada aracımızın altında herhangi bir yağ kaçağımız yok. Gerçekten sınıfını geçebilecek potansiyelde bir motorumuza sahip araç. Hiçbir sıkıntısı yok aracımızın arkadaşlar. Şanzıman problemi vardı. Bu arada aracın alt takımına bakacağız. Ön takım işlemleri var. Herhangi bir bozuk varsa değişeceğiz.
Periyodik bakım yapılacak. Zincir setini de müşterimize bağlı olarak değiştireceğiz arkadaşlar. Motor kulağımızın sol tarafını taktıktan sonra motor artık askıda. Şimdi bağlantı askılarımızı alabiliriz. Aracımızın 4 adet kulağının olduğunu söyleyelim. Ön taraf şanzıman kulağı, arka taraf şanzıman kulağını tutan ayak. Oraya gidelim. Radyatörü sarkmaması adına telle bağlamıştık. Şimdi travesi bağlantımızı yapacağız. Altına boru koyduk. İndireceğiz aracımızı. Travesin cıvatalarını sıkacağız. Radyatörün ayağını da yerine getirdik. Üst taraflar da yerinde. Şu an indireceğiz. Bir daha. Travers arkadaşlar artık yerinde.
Evet, aracımızın sağ ve sol olmak üzere 2 adet askı rotu veya Z-rotta dediğimiz parçayı söktük. Bu parça arkadaşlar viraj demirine takılan bir parça. Üstünde amatörün sacına takılıyor. Aracımızın sorunu nedir? Ne gibi sorunlar yaratır bu parçalar? Onlardan bahsedeyim. Aracımız genellikle çukurlara, kasislere girdiğinde tık 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 diye bir vurma olur. Özellikle tıkırtılar, lak 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 ses bozuldukça iyice gelmeye başlar. Bunlardan şüphelenebiliriz. Bunun dışında virajlarda dengeyi sağlayan bir parça. Nasıl anlayabiliriz? Tıkırtı yapmaya başlar arkadaşlar. Bakalım yara bere var mı? Evet, bakın. Şuradan baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bunun körüğü artık yırtılmış. Zamanla içerisine tozlar, sular girdiği için özelliklerini kaybediyor. Daha çok bozulmalara yol açıyor. Bunda var mı bir şey? Bunun körüklerinde herhangi bir şey gözükmüyor ama bunun yırtıkları var. Tabii ki bunu tek değiştirmeyi tavsiye etmiyoruz. İkisini sağlı sollu olmak üzere değiştirirsek bizim için daha iyi olacaktır. Bu Z-rotların geçtiği yer, bakın amortisör bölümü ve viraj demir bölümü. İki taraflı arkadaşlar 19'luk somunlar, 18'lik somunlar tutuyor. Buna da değinmiş olalım. Bu arada aracımızın fren diskleri ve fren balatalarını da değiştiriyoruz. Fren diskimiz yeni. Kullanmış olduğumuz marka Delphi arkadaşlar. Delphi'nin ürünüdür. Şuradan balatayla getireceğim. Şu da sağ tarafın diski. Burada da fren balatamız olması lazım. Şu muydu? Bu küçük değil. O zaman budur. Delphi. Merkeze giren taraf bu şekilde demirli oluyor. Çıkan diskimiz bitmiş, ölmüş. Bakın. Nasıl gösterebilirim orayı? Bayağı bir yemiş arkadaşlar. Şu hizayla diskimizin bu, yani balatanın bastığı bölümü görürsek çok büyük bir fark var. O yüzden diskimizi mecbur değiştiriyoruz. Diskimiz genellikle frene bastığımız zaman titreme yapar. Ön yüzeyine baktığımızda da bir tiklik var ama arka yüzeyden her şey belli oluyor. Frene bastığımız zaman bu diskler, fren diskleri titretme yapar. Direksiyondayken elimiz çok fazla titrer. Aynı zamanda da ayağımızda da bir fren pedalında titremeyi hissederiz. Fren sistemimiz komple yenilendi. Fren balatamız, fren diskimiz yenilenmiş oldu. Z-rotumuz birazdan bahsederiz baba. Sağ taraftayken Z-rotu da değiştiriyoruz. Bunu kesinlikle unutmuyoruz, telini arkadaşlar. Yoksa figürlere tıkır tıkır koşarak. Bir olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Geçen gün müşterimiz geldi. Freninin sol tarafa doğru, frene bastığında aracın sol tarafa gittiğini söylemişti. Fren sistemine baktığımızda diskler yeni, balatalar yeni, her şey yeni. Ancak arıza bulunmadı dedi. Birkaç yere daha gitmiş. Sistemin, şimdi göster baba, arıza nasıl bir arızaydı? Şimdi bu burada böyle takılı bir merkezimiz. Gayet normal.
olması gereken de böyle düzgün bir konumda. Evet. Görebiliyor musun orayı? Bura. Aradık taradık baktık ki adamlar balatayı değişmiş, bak elimi görüyorsun değil mi? Merkezi böyle dönüp takmış. Bu ne yapıyor burada? Rekor kırıldı. Düzenli yağ akışkanlığı olmuyor. Yağ derken fren hidroliği. Frene bastığında bura %30 tutuyor. Basınç burada kırıldı, zayıfladı. O yanı normal olduğu için %70. Frene basınca araba aldı gitti sola. Bunu da Sonra baktık ki buradan bu şekil orijinal hale döndürdük. Araba normale döndü. bayağı bir torna yapmış baba ya. Çok kötü durumda diskler. Fren pedalı çok fena titrer bu araçta. Ürünün markası burada da yazar arkadaşlar, bakın. Kutuya aldanmayın. Bu tarafında montajı bittikten sonra gösteririz. Aracın içerisine geçtik. Babam şanzımanla alakalı arkadaşlar son bazı şeyleri yapıyor. Yapılması gereken ayarları yapıyor da. Eizotronic olduğu için önemli püf noktalar, bilgiler var arkadaşlar. Onları uygulamak lazım, yoksa yine vitese geçmeyecektir araç. Bilgisayar işlemleri de var. Onları da yapacağız. Aracın bilgisayar işlemlerini de orijinal cihaz olan Tek2 yardımıyla yapacağız. Bunu da belirteyim. Bu tarz yarı otomatik şanzımanların ayarlarını arkadaşlar orijinal cihazlar giriyor. Bilginiz olsun. Diğer cihazlarda gösterse bile yarıda kalma, hata verme gibi durumlar oluyor. Bu sefer araç hiç vitese geçmiyor. Maalesef problemler yine yaratıyor. O yüzden orijinal cihazları öneriyoruz bu işlemlerde. Evet, aracımızın alt takımından devam ediyoruz. Burada gördüğünüz arkadaşlar salıncak değişti. Şöyle gösterelim, rotül salıncak bölümü değişti. Aynı şekilde askı rotunu görebiliyorsunuz. Askı rotu da değişti. Buradan yine sağ tarafa geçtiğimizde görebiliyoruz. Askı rotları değişti. Buradan yine salıncak bölümü değişti. Alt takım komple değişmiş oldu. Motor yağımızı boşalttık. Aracımızı indiriyoruz. Alt takım işleri tamam. Periyodik bakımımız var. Şanzıman bölümümüz tamam. Aküyü koymadık ama şu an için devam ediyoruz. Onu da belirtelim arkadaşlar. Tekerlerimizi taktık. Bijon kapaklarını sıkıyoruz. Yine aynı şekilde sağ tekerimizi de taktık. Devam ediyoruz çekimlere. Yağ filtremiz değişecek. Hava filtremiz değişecek. Bunun yanı sıra yakıt filtremiz değişecek. Motor yağımız değişecek. Bunları da söylemiş olalım. Alt takım diskler balatalara kadar zaten izlemiştiniz. Şimdi devam ediyoruz. Aracımız Astra H. Son aşamalara doğru geldik. Yaklaştık. Evet arkadaşlar, artık aracımızı çalıştırıp geriye aldık. En son olarak periyodik bakımını yapmıştık. Evet baba, sendeyiz. Evet, bu aracımız geldi, yaklaşık 12-13 gündür randevusu var. Hatta dur baba, mikrofonu takayım ben. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirme aşamasına geldik. Neler yapıldı diyecek olursanız, şanzıman söküp, volan, baskı balata, rulman, robot yağısı, bunların değişimini yaptık. Şanzımanımızı taktık. Ondan sonra 2 tane
alt salıncak, 2 astrotu, 2 ön fren diksi, takım ön fren balatası, yağ, hava, mazot, motor yağısı, bakımları, şanzıman yağısı ve bunları işlemini yaptık. Bir kalibrasyon ayarımız kaldı, şanzıman yazılımı ve komple böyle büyük bakım yaptıran müşterilerimize komple motor yıkama temizliği de birazdan yapıp işini bitireceğiz. Geçen gün gördüm, bunu parayla mı yapıyorsunuz demişler baba. Biz bunu ücretsiz yapıyoruz. Bakım yaptıran herkese yapıyoruz. Yıkadığımız zaman da göreceğiz zaten. Evet. Gerçekten toz kir içerisinde. Şanzıman da öyleydi. Onu dışarıda yıkadık ama motorumuz kirli olduğu için tabii ki yıkayacağız. Bu arada zincir setimiz de vardı. Zaten sesi duyuyoruz. Sesi farklı. Ona da başka bir gün geleceğini söyledi. Bütçe olarak da çok uygun olmadığını, hepsini bir anda kaldıramam dedi. Bana bilgi ver dedi. Biz yapılan işlerin bilgisini verdik. Sadece zinciri kaldı. Ona da müsait bir zamanında kendinin bırakacak kirger zincir setinin değişimini yapacağız. Onu da yakın zamanda izleyeceksiniz. Astra C'lerde, Insignia'larda biliyorsunuz zincir problemi var baba. Evet. Onların genellikle motorunu indiriyorlar. Görüyorum komple calaskalı alıyor, zincirle alıyorlar. Alt traves, şanzıman, motor komple etrafı boşaltıyor. Amortisöre kadar indiriyorlar. Biz sadece şanzıman alıp motorun arka üzerinde işlemi çalışıp bitirebiliyoruz. Aynen, Astra J 1.6 dizel, Insignia 1.6 dizel araçlarda motor indirmenize gerek yok. Türkiye'de ilk diye başlığını atıp onun da yakın zamanda videosunu paylaşacağız. Aracımızın çalışma sesi de güzel baba. Evet. Herhangi bir söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Yok, güle güle kullansın kardeşimiz. Sesi dinletelim, mikrofonu yanaştırayım. Sesi dinleyin arkadaşlar. Zincirimiz değiştiğinde de Bu sesin %60'ı kaybolacak. tabii ki o zaman motor yağını yine değiştiriyor muyuz? Tabii ki karteli açıyoruz. Yağı, kartel yıkama temizleme, boşalmış kirli yağı koymuyoruz. O yüzden bunu da tekrar belirtelim. Aracımızın test aşamaları var. Bilgisayar yazılım işlemleri var. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu araçların cihazı tek 2'dir. Orijinal cihazlarla ayarlamaları yapılması lazım. Piyasa ürünleri birçok marka var. Onlarla tavsiye etmiyoruz. Zaten yapamıyor. O da ayrı Yaptığını sanıyor ama yapamıyor. olmuyor. Bu yüzden orijinal tek 2 cihazlarıyla bu araçların tüm işlemlerini yapmanız lazım. Oksijen sensöründen tutun enjektör kodlamasına, şanzıman ayarlarına, birçok ayarlara tek 2 cihazından ulaşabiliyoruz. Aracımızın kilometresinden hiç bahsettik mi bilmiyorum ama sizlere bir de aracın kilometresini gösterelim. Aracımızın kilometresi 151.735 kilometrede, 2009 civarlarında bir modeli olması lazım. 10 da olabilir. 1.3 dizel Easytronic, Linea'nın Punto'nun kullanmış olduğu. Bunları tamiratını yaptığımız gibi arkadaşlar, onların da tamiratı yarı otomatik olarak mevcut. Aracımız bu şekilde. Yıkama aşamasında görüşelim, temizlik aşamasında görüşelim. Birçok soru vardı. Neyle yıkıyoruz? Siz de hep beraber şahit olmuş olursunuz.